Dostluğun ve yardımın olmasaydı vazifemi ifa etmekte çok güçlük çekerdim. Bu dostluğunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Ben Sahip. Sahip. Doç Gritli geliyor. Yanında askerleri de var. birlikte görünmemeliyiz Barbaros'a. Hemen saklan. İkiniz de kıpırdamayın. Yüzbaşı Anzalo, bütün evi hemen arayın. Baş üstüne. Fazla vaktimiz yok Luna. Yüzbaşı gelmeden bana hemen bu adamla ne işler çevirdiğini anlatacaksın. Ben neyden bahsettiğinizi anlamıyorum Doç Grit'te. Kaptan Gonzales'le ben... İnkar etmen faydasız. 4 gece evvel yaptığımız toplantıya bu adamı casus olarak gönderdiğine eminim. Sadece sebebini ve kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Luna'nın bir kabahati yok. Adım Hayrettin. Siz beni Barbaros olarak bilirsiniz. Evet, o gece oradaydım. Çünkü Şaken ve Oranj Prens'in yaptığı anlaşmanın maksadını öğrenmem lazım gelmekteydi. Barbarossa ha? O halde Sultan Süleyman'ın emrinde olmalısın. Yüce İsa. Ben de seni Habsburgluların casusu zannetmiştim. Burada olanları bir türlü anlamıyorum Doç Grit'te. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Elbette sulhü sağlamak. Osmanlı ile uzun zamandır aramızda süren bir dostluk var. Ve bu dostluğu oluşturuncaya kadar çok çaba sarf ettim. Şimdi onlar konseyindeki 3-5 kendini bilmezin Papa ve Şalken'le birleşmesiyle birlikte bunu mahvetmesine asla izin vermeyeceğim. Güzel. Âlâ Doçkrit'ti. Osmanlı'ya arkasını alanın sırtı yere gelmez. Bunu bilesin. Ama ne yazık ki bütün konsey benim gibi düşünmüyor Barbarossa. Gemini. Evet. Geminin katibi o gece onun yerine başkasının katıldığını öğrenip haber vermiş. Bundan böyle ortalığı karıştırmamaya dikkat et Barbarossa. Eğer konsey şehirde olduğunu öğrenirse seni ben bile kurtaramam. Evde şüpheli hiçbir şey bulamadık Doç Grit'te. Sanırım asılsız bir ihbar almışız Anzalo. Özür dileriz Bayan Luna. Sizi ve Kaptan Gonzales'i hiç yoktan yere rahatsız ettik. Mühim değil Doç Grit'te. Siz görevinizi yapıyordunuz. İyi günler dileriz. Destur var mı paşam? Gir validem. Saraya mı gidiyorsun? Hayır. Dershaneye amireye. Sen niçin geldiydin? Meseleyi konuşmayarak benden kaçamazsın Kemanker. Ne meselesi? Anlamamış gibi yapma. Seyyareye izdivaç teklif etmenden bahsediyorum tabii ki. Bu konudaki fikriyatını ikimiz de biliyoruz. Konuşmaya lüzum var mı? Evladım sana kaç kere anlattım. Neden lafıma kulak asmıyorsun? O kadın ne sana ne ailemize münasip. Şimdilik ona aşık olduğun hüsn-i zanı içindesin. Ama vallahi ayran gönüllülük ediyorsun.
3-5 gün geçince sen de vazgeçeceksin, görürsün. Bu da nereden çıktı? Çünkü sen benim oğlumsun. Analar evlatlarını bilir. Sen kalbiyle değil, fikriyatıyla yaşayabilen bir adamsın. Tövbe bismillah. Kemankeş, delirdin mi? Allah canını almasın. Az daha korkudan ölüyordum. Bak şuna. Ne görüyorsun? Pistol işte, ne göreceğim? Tetiğe bastığım vakit horoz çakmak taşını vurur ve tabancayı ateşler. Kadınsız bir erkek horozsuz tabancaya benzer validem. Erkeği ateşleyen tek şey kadındır. Benim içinde o kadın seyyareden başkası değil. Seyyare kadar başına taş düşsün. Şu küfenin nesini beğenmiyorsun? Sevmiyorum. Oldu mu? Sevmiyorum. Ömrü hayatım boyunca ilk defa seveceğim bir kadına rast geldim. O kadınla da izdivaç yapacağım. İşte sen de o vakit anlayacaksın oğlunu hiç tanımadığını. Hayır efendim, mümkünatı yok. Peruçi için gidip Kemankeş Paşa'ya yalvaramam. Yalvar demiyoruz ki abla. Sadece gidip ricacı olacaksın. Aynı şey işte. Ya adam denize düşmüş bize sarılıyor. Sultanımızla konuşacak, Floransa için yardım isteyecek. Bu kadar. Onu padişah efendimizin huzuruna sadece Kaptan Derya Kemankeş Paşa çıkartabilir abla. Yani tek yapman gereken Ferruci'yi alıp Kemankeş Paşa'ya götürmek. Sen ne diye böyle ayaktırıyorsun hala? Ablamın Nazife, ablamın Kaptan Paşa ile arası biraz açık da. Allah Allah. Niye, ne olmuş ki? Yahya'nın bilmesine sakınca yok abla. Ya anlatsanıza şunu. Neymiş? Kaptan Paşa ablama izdivaç teklif etmiş. Ablam da reddetmiş. Halam kabul etmediyse vardır bir bildiği. güzel. Yani şimdi neden gitmediğimi öğrendiğine göre ısrar kesersin. Abla. Abim burada olsaydı ondan yardım bekleyen dostlarını asla yüzüstü bırakmazdı. Kardeşin için yap bunu. Ferruci beni 4 gündür valide hanında bekliyor. Onu daha fazla oyalayamam.
Gideceğim. Bu tezgahlarda bulacağının en hakikisidir ha bu. Kaçadır bunlar? Bıçakça. Bundan daha uygununu bulamazsın beyim. Takip ediliyorsun. Sakın bakma arkana. Yahya'nın adımı olmalı. Ben hallediyorum. Kumaşçıların sokağına git. Önüne baksana be adam. Hadi abi. Abi. Gir. Geçen gün çağırdığınız Seyyar Hanım tekrardan gelmiş paşam. Sizinle konuşmak ister. Bekletmeyin. Hemen içeri alın. Selamünaleyküm Paşa Hazretleri. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Mühim bir mesele olmasaydı sizi rahatsız etmek istemezdim. Estağfurullah. Ne rahatsızlığı. Bu zat Floransa şehrinin kumandanlarından Signor Ferrucci. Aynı zamanda Hayrettin Reis'in yakın bir dostudur. Hayrettin'in dostu bizim de dostumuzdur. Hoş geldiniz. Memnun oldum efendim. Kendileri padişahın huzuruna çıkmak ve zat-ı şahaneleriyle konuşmak isterler. Ben belki yardımcı olabilirsiniz diye kendisini getirdim. Buyurun oturun. Enfiye alır mıydınız? Frençlendedir. Teşekkür ederim, almayayım. İyidir, hoştur da. Adamı pek zorluyor. Mesela rutubetini muhafaza etmesi için illaki derya suyuyla terbiye edilmesi lazım. Paşa Hazretleri, Bir vakitler bir dostum oruç zamanı sofrada. Elinde bir tutam topun atılmasını bekliyor. Top atılır atılmaz elindeki tutamı ağzına atıyor ve hepsini birden yutuveriyor. Kusa kusa bir hal oldu adam. Paşa Hazretleri, kumandanın vaziyeti acil. Eğer yardımcı olamayacaksanız Durun canım. Olur mu öyle şey? Sizin için elbette yardımcı olurum. Lakin sultanımızın yanına öyle lale tayin gidilmez. Öncelikle mesele nedir? Onu bir öğrenebilir miyim? buyurun siz anlatın lütfen. Ferrucci eğer Süleyman'la görüşebilirse istediği yardımı da alabilir. Anlattıkların çok endişe verici Maruz. Ne yapacağız peki? Adamı öldürecek halimiz yok ya. Yapabileceğimiz tek bir şey var. Bir mektupla durumu Amiral Doria'ya bildirmek. Yarın Dönkök'e gidecek bir Ceneviz gemisi kalkıyor. Mektubu götürmeleri için onlara veririm. Bu da ne? Amiral Doria bahşişini hiç aksatmamamı söyledi. İyi iş başardın Maruz. Ama bundan böyle daha dikkatli olmalısın. Her zaman arkanı kollayamam.
Arz ettiğim gibi Floransa Sultan Süleyman'ın yardım ve alakalarına muhtaçtır. Sizden tek isteğim beni sultanın karşısına çıkarmanız. Sultanımız ordu hümayun işleriyle alakalı ziyadesiyle meşgul. Ama yok, ne yapsak bilemedim. Sizi de müşkül vaziyete düşürdük. Belli ki Paşa Hazretleri. Biz müsaadenizi isteyelim. Yok, durun canım. Olur mu öyle şey? Ayağımıza kadar gelmişsiniz. Geri çevirmek hiç olur mu? Evvela nişancı Seydi Bey'le bir görüşüp durumu açayım ben. Durumun büyük vahamet arz ettiğini öğrenince kumandan Ferruci Bey'i sultanımızın huzuruna çıkarmak mümkün olabilir zannedersem. Teşekkür ederim Paşa Hazretleri. Allah razı olsun Paşa Hazretleri. Biz sizin daha fazla vaktinizi almayalım. Müsaadenizle. Seyyar Hanım. Siz biraz daha kalabilir misiniz? Evvelki akşam söylediklerimden alındığınızın farkındayım. Alelacele izdivaç teklifinde bulunmakla ben hata ettim. Lakin niyetim mamafi sizin kalbinizi kırmak, sizi incitmek değildi. Bu mevzuyu kapatalım Paşa Hazretleri. Zaten cevabımı verdim. Verdiniz. Hem de pek katı bir şekilde verdiniz. Lakin beni suçladığınız gibi bana çocuk veresiniz diye size izdivaç teklifinde bulunmadım. Sizi hakikaten hulusi bir kalple sevdiğim için içimi açtım. O kalp ki sizden evvel yelkenleri küçücük bir rüzgara muntazır bekleyen bir gemi gibiydi. Siz o yelkenleri münevver ufuklara taşıyan bir rüzgar oldunuz benim için. Lütfen teklifimi bir kez daha düşünmenizi rica ediyorum. Tamam. Düşüneceğim. Paşa Hazretleri. Teşekkür ederim. Ümit içinde muntazır olacağım. Buyurun. Maşallah Hatice Hanım. Pek bir güzel yaptınız. Şahsıvar Sultan. Bir de siz bakın.
Fena değil. O halde dükkan açmam için bir mani kalmadı demektir. Öyle değil mi Yiğitbaşı? Doğrudur Hatice Hanım. Şahsuvar Sultan, Hatice Hanım ustalığını gözümüzün önünde ispat etti. Dükkanını açabilir mi? Siz ne dersiniz? Açsın bakalım. Ben bunlara mühürletip geliyorum. Telkârı bir kemer yapmakla usta olmuyorsa diyecek bir şeyim yok. İsterseniz gözünüzün önünde elmas taşlı bir gerdanlık veyahut en alasından bir murassa sorguç da yaparım. Lakin ben ne yaparsam yapayım sizi tatmin etmenin mümkün olmayacağının da farkındayım. Senin yerinde olsam sesimi keser, dükkanımı açabileceğim için Allah'a şükrederdim. Şükredeceğim elbet. Ama sizin minnetinizle değil. Bileğimin hakkıyla açmayı nasip ettiği için şükredeceğim. Madem öyle, kızını neden Kemankeş Paşa'ya gönderdin? Yoksa bileğinin hakkını alabileceğini düşünmedin mi? Bilmediğiniz mevzular hakkında konuşmayın. Kızım başka bir mesele için oradaydı. Desene, Kemankeş'e zevce yapmak için gönderdin. Ağzını topla yoksa... Yoksa ne? Bana bak hanım. Cezayir'de astığın astık, kestiğin kestik olabilir. Ama burası payitaht. Burası payitaht. Ve sen kiminle uğraştığının farkında bile değilsin. Hünkârım, Floransa'dan gelen Ferruci isimli zatın Kemankeş Ahmet Paşa vasıtasıyla zat-ı şahanelerinize arz etmek istediği bir husus var. Hayrettin Reis'in de eski bir sergümencisiymiş. Şalken Floransa'yı kuşatmaya hazırlandığı için siz azametli sultanımızdan yardım isterler. Bizden yardım dileğini yüzüstü bırakacak değiliz. Ancak bu yardım ordu göndermek olamaz. Bunu göndermesi lazım gereken kişi French kralı François'dır. Bunu ondan isterim. Ve hemmahal. Bu adamların kuvvetler gelene kadar mukavemet edip edemeyecekleri belli değil. Şimdi beni çok iyi dinle. Bu Floransa kuşatması Şalken'den ziyade Papa'nın hırsları yüzünden yapılmış olsa gerek. Papa Clemens, Medici sülalesine mensuptur. Floransa'nın başına getirmek istediği bu Alessandro Medici denen oğlan da Papa'nın gayrimeşru çocuğu. Kanaatimce en nihayetinde bütün bu kefereler birbirlerine düşecekler ve Papa istediğini elde edemeyecek. Af buyurun. Niçin sultanım? Alessandro'nun onu hazmedemeyen birkaç tane kuzeni var da ondan. Senin anlayacağın Papa'nın onu kayırması kuzenlerinin Alessandro'ya düşmanlık etmesine sebep olacak. İnşallah sultan. Hadi bakalım. Tez vakitte Hayrettin'e git. Sana ve onlara verdiğim vazifeyi anlat. Bilhassa Sultan Süleyman Han Hazretleri Şalken keferesi Floransa'ya alsa dahi bunun istikbalde yapacağı bir Roma seferine engel teşkil etmeyeceği kanaatinde. Bu güzel haber. Bize de bütün bunları oturup seyretmek düşüyor öyle mi? Hayır dermiş. Mahaza sultanımız Floransalıları da kaderine karşı terk etmeye razı değil. Bu yüzden beni ve sizi ayrı ayrı görevlendirdi. Senin görevin malum. Sultanımızın mektubunu François'a götüreceksin. Peki ya biz? François bir ordu gönderene kadar Floransalılara kuşatmaya dayanmak için
yardımcı olacaksınız. Şehre saldırmak için ne bekliyoruz komutan Lorenz? Sienalılardan gelecek topları bekliyoruz Prens Filibert. Şehri kolayca zapt etmek için o toplar bize lazım. Aksi halde bize uzun süre direnebilirler. O kendini beğenmiş pis Floransalılara bir sürprizim var. Bakalım o zaman da direnebilecekler mi? Prens Filibert. İstediğiniz silah hazır prensim. Bu nasıl bir silahtı böyle? Veba komutan Lorenz. İşte direnişi bu vebalı farelerle kıracağız. Kara ölüm tüm şehre çöktüğünde karşımızda duracak tek bir Floransalı bile kalmayacak. Ne kadar getirdiniz bu pis şeylerden? Arabada yüzlercesi var prensim. Hemen şehre salın. Çabuk ol Maria. Bir an evvel Aziz Beneto Manastırı'na gitmeliyiz. Evimizi ne için bıraktık anne? Orası artık güvenli değil yavrum. Babam niye bizimle gelmedi? Erkeklerin hepsini savaş için topladılar. Ama merak etme manastırda emniyette olacağız. Aa anne bak sihirli sepet geldi kendine. Hayır elimi bırakma. Aman tanrım bu nerede? Hayır hayır. Hayır. Alessandro! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hemen kalk otaktan. Bağırmana gerek yok babacığım. Yakında oturacağım Floransa tahtı için küçük bir prova yapıyordum ben. Bana ulu orta baba deme diye uyarmadım mı ben seni? Niye ki? Beni Romalı bir köylü kadından peydahladığını herkes biliyor zaten. Floransa Medici'lerin olsun diye Şarken'e kutsal Roma tacını vermek zorunda kaldım. Eğer böyle aptalca davranmaya devam edersen yerine kuzenin Lorenzino'yu geçirmekte tereddüt etmem. Anlıyor musun beni? Prens Filibert ve Andre Dorian'ın Konstantinopolis'teki casusundan haberler var Papa Hazretleri. Önce hangisini duymak istersiniz? Elbette Filibert'inkini. Ordusu şehri tamamen kuşatmış. Siena'dan gelecek toplar da surları dövmeye başlayınca şehir kısa zamanda elimize geçer. Pek güzel Charles. Peki ya casus ne diyor? Ondan gelen haberler pek iyi değil efendim. Floransalı kumandan Ferrucci, Süleyman'dan yardım istemek için huzuruna çıkacakmış. Çıksın. Çıksın bakalım. O yardım gelene kadar Floransa çoktan bizim olur. Ama beni asıl endişelendiren şey
Senin sarayındaki şu casus. O konuda Andre Doria alakadar oluyor efendim. Şüpheli var mı peki? Merak etmeyin. Doria bütün saray çalışanlarını ve askerleri sorgulamaya başladı bile. Güzel. Siena'dan gelecek toplar ne durumda Lorenz? Siyanalılar bize yardım etmekte gönülsüz davranıyorlar Prens Filibert. Niçin? Bilirsiniz. Papa Clemens'i öteden beri sevmezler. Ama topların yarın akşama kadar yola çıkmasını bekliyoruz. Sabrım taşmak üzere Lorenz. O toplar yarın akşam da gelmezse daha fazla beklemeden şehre saldıracağız. Emredersiniz. İnşallah yakalanmamışsındır be Hayrettin'im. Derviş. Allah her taraf böğürtlen dolu. Çok güzel. Yer misin? Evladım şimdi sırası mı? Acıktım be. Acıkmaktan değil o. Yani? Sen endişeye kapıldığın zaman teselliyi yemekte buluyorsun. Anca öyle müferrah oluyorsun. Yok vallahi benimki açlıktan. Haber alabildin mi? Yüzlerce çadır var. Orange Prensi'ni bir kumandanıyla konuşurken işittim. Siena'dan gelecek toplardan bahsediyorlardı. Yarın akşam yola çıkacakmış. Fazla vaktimiz kalmadı desene. İnşallah Ferrucu Cigarazade'ye söylediği yerde bekliyordur. Beni takip edin. Buradan gelin. Hadi. Tetikte olun. Dikkat edin. Takip edilmişsin reis. Arkama bakacak vaktim yoktu. Silahlarınızı doldurun. Ormandan çıkmamalılar. Nerede bu adamlar be? Kaç kişiler siz görebiliyorsunuz mu? Derviş silahlar! Aydın! Şu taraftalar. Yürü yürü gel. Çukonu hazır. Alatatar değil miydi o ya? O artık Çukonu. Evvel konuştuğumuz gibi yapacağız. Eyvallah. Haydi bismillah. La tahsen innallâhe me'ana. Ya Allah, bismillah. Yavaş yavaş yaklaşın. Dikkatli olun. Tek bir kişi var. Gebertelim şunu. Hey! İblisler! Keşke yanında daha fazla pistol getirseydin pis moruk. Kefereler!
Sizi buluşma yerinde göremeyince bir sorun olduğunu anlamıştım. Seni gördüğüme sevindim eski dostum. Başınız beladaymış diye duydum. Aşk olsun derviş. Şu çakın o mudur, çıkon o mudur? Niye bana vermiyorsun? Elini kolaya alıştırma diye Aydın. Derviş ve Aydın. Hepinize geldiğiniz için minnettarım. Fakat biraz daha burada durursak yakalanacağız. Hadi gidelim. Ronzino. Daha ne kadar duracağım böyle? Boynum koptu. Hadi. Az kaldı amiral. Nasıl Şef? Hı? Denizler tanrısı Neptün'den daha yakışıklı olduğumu düşünüyorum. Sence de öyle değil mi? Neptün'ü görmediğim için bir şey diyemeyeceğim amiral. Yazık. Affedersiniz ama sizin şu casusu bulmak için çalışıyor olmanız gerekmiyor muydu? Henüz ortada tek bir şüpheli dahi yok. Şu ekselans. Batista hakkında ne düşünüyorsun? Casusu ne olduğundan şüpheleniyorsanız hata ediyorsunuz amiral. Batista'yı 20 senedir tanırım. Hayatımda gördüğüm en ahlaklı, en güvenilir adamdır o. Peki ya katibi? Lomellino. Ona da kefil olmayacaksın herhalde. Ekselans Batista. Kraliçem. Arkanızda ne saklıyorsunuz? Kraliçem. Bahçenizde görüp güzelliğine dayanamayarak bu çiçeği kopardım. Bahçemden kopardın. Bu yüzden kelleni kestirmem gerekecek Batista. Bir gül için mi? Hayır. Onu bir kadına vermediğin için. Ben... Çiçekler her zaman kadınlara takdim edilmelidir. Niye biliyor musun? Hayır kraliçem. Çünkü onlar sadece kıymetini bilenlerin hatırını açarlar. O halde bu çiçeği kabul buyurmanızı rica ediyorum. Seni bu seferlik affediyorum Batista. Ama bir daha bahçemden çiçeklerimi koparırsan onu bir kadın için kopardığına emin ol. Çünkü etrafında her zaman beni bulamayabilirsin. Ne oldu şimdi? Ağzından malumat alalım derken çiçeği verdik gitti. Elçi Batista. Ekselans. Odaya dönmeden her yeri arayın. Ne yaptın?
Konuştun mu kraliçeyle? Konuştu. Ne diyor? Çiçekler her zaman kadınlara verilmeliymiş. Öyle diyor. Çiçekler nereden çıktı? Ne bileyim Bülbül ya. Öyle hisler misler deyince bir düşündüm. Buna çiçek vereyim, ağzından laf alayım dedim. Allah'ın mesafiri. Şiir de yazsaydın Salih. Onu da verdin kraliçeye. Onu da düşündüm. O kadar vakit yoktu ki. Al işte. Şimdi yandık. Elçi Batista. Biz de size bakıyorduk. Binbaşı. İçeride ne aradığınızı öğrenebilir miyim lütfen binbaşı? Bir elçinin odasına izinsiz girilmeyeceğini bilmiyor musunuz? Bir şey aramıyorduk Ekselans. Sarayımıza yapılan saldırıdan sonra kralımız tüm odaların emniyetini arttırmak için emir verdi. Sizinkine de demir parmaklık takılacak. Doğru mu söylüyor sence bu? Hiç sanmıyorum. Kesin bizden şüpheleniyorlar. Ne yapacağız? Onlara başka bir şüpheli vereceğiz. Başka bir şüpheli? İyi de kim? Orancılara gözükmeden şehre girebileceğimiz tek yer burası. Haydi. Şehirde vaziyet nasıl? Son durumu ben de bilmiyorum. Günler sonra şehre ilk defa sizinle beraber gireceğim. Malatesta umarım adamlarıyla gelmiştir. Kim? Paralı bir asker. Önünde 500 adamı var. Parayla erlik yapan, cenk edene güven olmaz. 3 altın fazla verene satarlar adamı. Bilmiyor değilim dostlar ama savaşmaktan anlayan herkese ihtiyacımız var. Şehrin tahkimatlarını güçlendirebildiniz mi? Michelangelo o işle ilgileniyor. Kendisi hem ressam hem mimardır. Şehirden çıkmak istediğiniz zaman Beylize bu evden girebilirsiniz. Güzel. Peki şimdi nereye gitmekteyiz? Aziz Benedetto Manastırı'na. Binbaşı Pierre ve Maltesto beni orada bekleyeceklerdi. Nasıl olur sanki? Allahu Ekber. Ne olmuş burada? Yüce İsa. Tövbe Allah tövbe. Yaklaşma. Veba bu. Veba mı? Fareler! Yaklaşmayın. Bu illet bu hayvanlardan bulaşıyor. Tövbe yarabbi. Ne kadar çok fare var be. Aydın temkinli ol. Bu işin içinde başka bir iş var. Sen de benim düşündüğümü mü düşünmektesin derviş? Evet. Ya nedir be düşündüğünüz? Bu rezillik Oranj Prensi'nin başının altından çıkmadıysa benim adım da Hayrettin değil. Hadi gidelim. Haydi. Kim o? Ben kumandan Ferruci. Açın.
Kumandan Ferruci, Tanrı'ya şükür gelebildiniz. Binbaşı Pierre ve Malatesta neredeler? Michelangelo ile beraber mahzendeler. Orayı savaş odası yaptılar. Gidelim. Mevcut asker durumumuz seninkilerle birlikte 4000 kişi Malatesta. Karşımızdaki düşmanın ise 25.000 askeri var. Siena'dan bekledikleri toplar da gelirse bizi ezer geçerler. Bence bu savaşa hiç girmemeliyiz. Asla teslim olmayacağız. Surların durumu ne halde Michelangelo? Duvarları kalınlaştırmaya çalışıyorum. Ama kolay olmayacak. Ferruci, nihayet. Günlerdir seni bekliyorduk. Neredeyse dönmeyeceğini düşünmeye başladım. Ferrucci verdiği sözü tutar. Zor oldu ama döndüm. Bunlar da kim? Grand Signor Süleyman'ın en güvendiği adamları. Bize yardım etmeye geldiler. Bu kadar kısa zamanda iyi iş çıkardın Bronzino. Tebrikler. Teşekkürler Amiral. Bu tabloyu gemimdeki kamerama asayım diyorum. Ya da Barbarosa'ya mı göndersem acaba? Barbarosa'yı mı dediniz? Hı hı. Baktıkça denizler tanrısının kim olduğunu hatırlar böylece. Ha? Amiral Doria. Efendim lütfen yardım edin. Ne oldu Lomellino? Ekselansları Batista çatıda kuşçu Simon'la kavga ediyor. Simon'a kimseyi çatıya çıkartmamasını ben emretmiştim zaten. Kavga da bu yüzden çıktı ya zaten. Sana Amiral Doria'nın kesin emri var diyorum bir adam. Neden anlamak istemiyorsun? Çek ellerini yakamdan. Seni krala şikayet edeceğim. Çek git be. Efendi Batista. İyi misiniz efendim? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Bu adam Venedik elçisi. Amiral Doria. Söyledim. O beni dinlemedi. Sizin burada ne işiniz vardı Ekselans? Sorabilir miyim? Hava almaya ve manzarayı seyretmeye çıkmıştım ama bu haydut herif sizin çatıya çıkmayı yasakladığınızı söyleyip aklınca beni engellemeye çalıştı. Evet efendim. Eğer bir dahaki sefer siz de bu yasağa uyarsanız memnun olurum. Şu kümesimin haline bakın efendim. Bu adam her şeyi darmadağın etti. Bunlar ne? Biz kağıtları güvercinlerin ayağına takarız. Bu benden önceki güvercincinin olmalı. Arabaların ne zaman geçeceğini haber ver. Senden haber bekliyoruz. Paranın teğmeni verdik, ondan alırsın. Yüce İsa. Demek Juan ve Teğmen casusmuş. Casus mu? Amiral Doria, siz ne demeye çalışıyorsunuz? Ekselans, Barbarosa'nın sarayın içinde bir casus olduğundan şüpheleniyordum. Ve Chivez bana çatıda bir teğmeni öldürdüğünü söylemişti Juan'ım. Demek ki Barbarosa'nın bir değil 2 tane casusu varmış. François'nın çocuğunu da bu sayede kaçırdı desenize. Benim gidip krala haber vermem lazım.
Bu çiçekleri ormandan topladım. Şimdi bana çuval çuval bunlardan getirmeniz icap eder. Nedir bunlar? Krizantem. Biz bunlara kasımpatı deriz. Bunun künhünde öyle bir su vardır ki onu kaynatıp çıkartırız. Fareler, bütün haşereler o su sayesinde ölür. Lakin öyle üzerlerine serpmekle olmaz. Başına karıştırmamız icap eder. Harika bir fikir. Bu nereden aklınıza geldi üstad? İsterseniz bir de şehirdeki tüm kedileri toplayıp farelerin üstüne salalım ha. Veba ile uğraşacak vaktimiz yok beyler. Önce şehrin savunmasını güçlendirmeye bakmalıyız. Bilakis evvel vebanın hakkından gelmek lazım gelir. İnsanlar öldükten sonra şehir düşmüş, kalmış. Peki emniyet olmaz. Halkı gizli geçitten tahliye edemez miyiz? Kaç kişi yaşıyor bu şehirde? 30 binden fazla. O kadar insanı ormana çıkartırsak tez vakit fark edilirler. Sonrası katliam olur. Prensle konuşup halkın tahliyesi için izin isteyeceğim. Ya adam şehre vebayı salmış. Senin bu dediğini kabul edeceğini mi düşünüyorsun? Olsun. Denemekten zarar gelmez. Pekala git konuş. Senden izin istemeyeceğim zaten. Barbarossa. Kusura bakma dostum. Durumlardan herhalde. Çok huzursuz. Daha mühim dertlerimiz var. François'ın orduları buraya varmadan Sienalıların Orange Prensi'ne topları vermemesi gerekmekte. Gönlerini kesip topları mı alsak? Mümkün değil. Papa ordusundan 250 askerle gönderiyor topları. Sienalılara para bile teklif ettik vermesinler diye. Fakat kabul etmediler. Sana söyledim Ferrucci. Dük Strozzi'ye asıl istediği şeyi vermeliyiz. Neden bahsetmektesiniz? Siena Dükü Strozzi uzun süredir bizden çok değerli bir eşya istiyor. Nedir o? Santa Sindone. Santa Sindone mi? Prens Philip. Malatesta. Seni buraya gelirken görmediler değil mi? Korkma. Floransalıların haberi var. Onları da seninle anlaşma yapacağımı söyleyerek kandırdım zaten. Ne anlaşması? Veba planı işe yaradı dostum. Halkı şehirden çıkartmak istiyorlar. Gizli geçitlerden haberimiz olmadığını zannediyorlar ha? Bu fikri duyunca hemen vazgeçtiler zaten. Ama Ferrucci, Sultan Süleyman'ın 3 adamını bugün şehre yardım için getirdi. Vebayı bitirmek için zehir yapma derdindeler. Uğraşsınlar bakalım. Toplarım geldiğinde topyekün bir saldırı başlatıp o gizli geçitten binlerce askerimi şehre soktuğumda gerçek ölümün ne olduğunu çok iyi anlayacaklar. Şimdi siz bunun 1500 senelik olduğuna ve Hazreti İsa çarmıhtan indirildikten sonra bu kefene sarıldığına inanmaktasınız. Öyle mi? Siz inanmıyor musunuz? Yüce Allah ayeti kerimede buyurur. İsa Mesih'i ne öldürebildiler ne de çarmıha gerdiler. Öldürdükleri başka biriydi. Ama onlara İsa gibi gösterildi. Biz kitabımızda yazana inanırız Ressam Efendi. Elbette. Ne diyorsun Ferrucci? Kefeni verecek miyiz? Bunu elimizden çıkarmayı hiç istemesem de Floransa'nın kurtuluşu için buna razı olurum. Hala siz tahkimatları kuvvetlendirirken ben de Aydın'la beraber bu kefeni Sienalılara götürürüz. Derviş, zehri bir an evvel hazır etmeni istiyorum. Emrin olur Hayrettin. Hay Michelangelo,
Bu konuda bana yardım eder misiniz? Elbette üstad. Ama siz de bana yardımcı olursanız. Şehrin surlarını kuvvetlendirmek için fikirlerinize ihtiyacım var. Gücüm nispetinde elbette yardımcı olur. Bu fareleri Şarken'in ordusunun içine sal. Yemin ediyorum bütün orduyu kıtır kıtır yer. Dervişin zehri onların hakkından gelir inşallah. İnşallah. Yerlerinizi alın. Geliyorlar. Yalnız reis, şu farelere benim aklım bir türlü ermedi gitti. Neden? Ya fare kediden, kedi köpekten, köpek insandan korkar. Bu prensin deyyusları hiçbir şeyden korkmaz. İyice yaklaşmalarını bekleyin. Ben ateş deyince. Aydın, pusu. Ateş! Aydın, tüfeklerini doldurmadan. Hadi bismillah. Ya Allah. Tüfekleri bırakın. Koca tüfekle bir halt edemedin. Kılıçla ne edeceksin bakalım? Gel hadi. Korkak kefere. Ormanı iyice cenk yeri belli. Ne zaman gelsek bir alay herifle üstümüze saldırırlar. Bu kez farklıydı. Nasıl farklı? Geleceğimizi biliyorlardı. Gizli geçitin yerini biri söylemiş olmalı. Ferruci'nin adamlarının arasında casus mu var dersin? Zannımca öyle. Dönüşte şehre nereden gireceğiz? Kendilerini faş ettiklerinden dolayı böyle bir şey edeceklerini zannetmiyorum. Yine de müteyakkız olmalıyız. Hadi Ferrucci'nin dediği yere gidip şu atları alalım. Buraya gelmemeliydiniz Senyor Orsini. Seni görürsem başım belaya girebilir. Biliyorum Valeria. Ama gemiyi bilmediğinizi öğrenince vaziyeti merak ettim. İspanya'ya dönmekten vazgeçtim Senyor. Burada kalacağım. Ne demek burada kalacağım? Ya babanız? Kim bilir nasıl endişelidir şimdi? Senyor Orsini, ne benim ne de babamın umurunuzda olmadığını biliyorum. Tek derdiniz ondan koparacağınız para. Lütfen gidin artık. Ama Valeria. Birine mi bakmışsın efendim? Daha evvel akrabaları bu evde oturuyormuş Yahya. Onları ziyarete gelmiş. Taşındıklarından haberim yoktu. En son bir sene evvel mektuplaşmıştık. Neyse, sizi de rahatsız ettim. Hayırlı günler. Öyle evde tek başınayken tanımadığın insanlara kapıyı açma, tamam? Ben çocuk değilim Yahya. Kendimi koruyabilirim. Sen daha kendini kendinden koruyamazken. Anlayamadım. Diyorum ki birkaç hafta evvel canına kıymak isteyen ben miydim? O başkaydı. Hem bana burada bir şey olmaz zaten. Amcan ailesini buraya Cezayir'den daha emniyetli diye getirmedi mi? Nereden çıktın?
Zannettiğin kadar saf değilim Yahya. Aksine olup biten her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun? Valeria neymiş bildiğin diyorum. Bildiğin şeyi söyle bana. Amcanın düşmanının çok olduğunu. Sen de zannettin ki. Ya ben adamla seni görünce... Yine kaçmaya çalıştığımı düşündün değil mi? Evet, evet. Evde sıkıldığım için seyyarelerin yanına gidecektim. Kapıdan çıktığımda da o adamla burun buruna geldim. Hepsi bu. Kusura bakma Valeria. Amcam ve senin yüzünden kaderim değişti. Ama ben her şeyi unutmaya çalışıp sana güvenmeyi seçtim. Aynısını senden beklemek hakkım değil mi? Güzel atım de. Nerede şu Allah'ın cezası konşimento? Hadi daha süratle hadi. Hadi daha süratle. De güzel atım de. Hadi. Kızım bir sus Allah aşkına. Başım şişti. Hem sen niye mektepte değilsin? 3 akçe verirsen giderim. Bak sen. Elimin tersini versen. Mektepten istediler. Muallimin haftalıymış. Her talebenin getirmesi lazımmış. Kızım baştan söylesene. Doğru mektebe. Aldın mı parayı? Öte bile geçtim ben. Hem de 3 akçe. Anan yalan söylediğini anlarsa ne olacak? Aman be Nur Güzel, keyfimizi kaçırmasana şimdi. Bu parayla ne yapacağız biliyor musun? Ne? Aktara gidip kuş kafesiyle ökse macunu alacağız. Kuş kafesini bildim de ökse macunu hiç yemedim. Yenmez ki zaten akıllım. Macunu bir değneğe süreceğiz. Değneğe konan kuşlar yapışacak. Biz de onları kafese koyacağız. Kafese koymayalım. Yazık değil mi zavallılara? Merak etme. Kafesi cami avlusuna götürüp azat bozat beni cennet kapısında gözet diye bağıracağız. Cemaat de bize 5 10'ar para verip kuşları azat edecek. Hadi. Kızlar, mektebe mi? Evet teyze. Hadi bakalım, Allah zihin açıklığı versin. Amin. Nazife. Nazife Allah aşkına bu masanın hali nedir? Çıfıt çarşısına dönmüş. Dün gelen geminin konşimentosunu bulamıyorum. Buyur, burada. Hayırdır sabah sabah? Bu asabiyeti neye borçluyuz? Yok bir şey. Yok bir şey deme abla. Yani Kaptan Paşa'ya gittiğin günden beri püskürmeye müheyya bekliyorsun. Eğer hala seni zorladık diye kızgınsan... Yok ondan değil. Ne oldu o vakit? Adam peşimi bırakmıyor Nazife. İzdivaç teklifini bir kez daha düşünmemi istedi. Ne yapacağım bilmiyorum. Abla dert ettiğin şey bu mu gerçekten? İlk defasında nasıl olmaz dediysen şimdi de olmaz dersin olur biter. Keşke o kadar kolay olsa. 1000 kere reddetsem de vazgeçmeyecek biliyorum. Ne olur şu kızla izdivaç yapsa da ben de kurtulsam. Hangi kızla? Anlattım ya geçen gece konağa gittiğimde Ayaz Paşa'nın kızı vardı diye Şükufe. İşte kemankeşin anası Halime kıza pek bir temelluk davranıyordu. Sanki oğluyla onu baş göz etmek ister gibi. Kız nasıldı peki? Yani kızın gönlü var gibi miydi? Bilmem. Galiba.
Abla derdinin dermanı gözünün önünde duruyor görmüyorsun. Ne yapacağım? Kızı kolundan tutup adamla nikahlayacak halim yok ya. Yok ama sen de Halime'ye anlatırsın durumu. O da telaşlanıp gidip şu küfeyi ister. Yani oğlunu anasına mı şikayet edeyim Nazife? Başka çaren var mı abla? Yok ya dediğin gibi olmazsa rezil olduğumla kalırım kadına maazallah. Rezil falan olmazsın. Gidip hanıma sohbet edeceksin. Anlatacaksın durumu, kemankeşi istemediğini, onu sevmediğini, onunla izdivaç düşünmediğini söyleyeceksin. Yardım isteyeceksin ondan. Hem ihlaslı davrandığını görünce sana hak verecektir. Neticede oğlun istikbali söz konusu. Floransa'dan gelen iki adam sizinle konuşmak istiyorlar Dick Strozzi. Kumandan Ferrucci'nin gönderdiğini söylediler. Gelsinler. Dük Strozzi. Ferrucci sizi buraya toplar için gönderdiyse hoşuna geldiniz beyler. Verdiniz mi yoksa? Hayır, henüz vermedim. Ama akşam Papa'nın gönderdiği kumandana teslim edeceğim. Aksi halde Floransa'dan sonra sıra Siena'ya gelir. Schalke'nin ordularıyla baş edemeyiz. French kralı François yardım maksadıyla bir kuvvet göndermekte. Bu sebeptendir ki onların gelmesini beklemelisiniz. Prens Wilbert şehre veba yaydı. Pisi pisine yüzlerce insan öldü. Affedersiniz de siz kimsiniz? Sözlerinize neden itibar edeyim? Biz Sultan Süleyman Han Hazretlerinin adamlarıyız. Bize itimat etmiyorsan sultanımıza itimat göster. Grand Signor, ha? Sultanımız Floransa'nın düşmesine razı değil. Bu sebeptendir ki elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Floransalılar yapacağınız yardım karşılığında size en değerli, kıymetli şeylerini gönderdiler. Oh Tanrım. Efendimiz İsa'nın kefeni bu. Topları Orange Prensliğine verirsen Floransa halkını ölüme mahkum etmiş olacaksın. Bunu o zavallılara yapma. Papa'nın kumandanına topların hepsini gördüğünü, alayının üstünde çatlaklar olduğunu, ilk atışta hepsinin yaralayacaklarını söyle. Pekala. Topları vermeyi geciktireceğim. Ama madem toplardan bu kadar iyi anlıyorsunuz, bu bahaneyi Papa'nın kumandanına da siz söylersiniz. Bu kadar yeter mi üstad? Kafi kafi. Sizin gibi değerli bir alimin Floransa'nın bu zor zamanlarında bizimle beraber olması Tanrı'nın bir mucizesi derviş. Sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Bilmukabele, bilmukabele. Lakin şu zehiri halledemezsek o zaman bu övgülerinizin zerresini hak etmiyorum demektir. Zor oldu ama birini yakaladık. Şuna bakın.
şeyin bir ısırığıyla insanı ölümün kucağına atacağına kim inanır? Sadece farenin ısırığı değil üstad. Bunun üzerinde yaşayan pirelerden de veba bulaşır. O yüzden zehiri hallettikten sonra hepimizin çamaşırları kaynatması icap eder. Zehir. Tamam mı? Tecrübe etmek için bir parça numune hazırladık. İçine ben onun peynir, fıstık da ilave ettim kokusuna gelmesi için. İnşallah yer. Ne kadar zamanda etki eder? Hemen. O zaman kapağı açıyorum. Aç. Dikkatli olun üstad. Hadi pis hayvan ısır. Niye bekliyor? Yoksa zehirli olduğunu anladı mı? Hepsini yemesi mi lazım? Yo, ölmesi için bir parça yemesi yeterli. Tanrı'nın cezası hiçbir şey olmuyor. Gariplik var üstad. Acaba daha çok mu vermeliydik? Yok. Hata bende. Bir lokma aldığında hemen öldürür zannetmiştim ama tesir etmesi uzunca vakit alacak. O kadar vaktimiz yok ama derviş. Ne yapacağız? Karışıma bir madde daha ekleyeceğiz. Ya mı? Ne? Elzırnık. O da ne? Siz ona sülfür dersiniz. Bana baldıran otu bulabilir misiniz? Askerlere ormanı arattırabilirim ama istediğimiz miktarlarda bulamayabiliriz. Barut. Barut yapımında kükürt kullanılır. Kükürtte de sülfür vardır. Ay aklına bin yaşamış Elangelo. Hemen baruthaneye gidiyorum. Umarım Papa'nın kumandanı sizin topçu ustası olduğunuza inanır Barbarossa. İşin teferruatını bize bırak. Kumandan, topçu ustalarımız sizinle konuşmaya geldiler. Topların bazılarında bir takım arızalar baş göstermiş. Barbarossa. Christopher. Doğrusu saraydaki casusu bu kadar çabuk ortaya çıkarmanızı beklemiyordum Amiral Doria. Kümesi aramak hiç aklıma gelmezdi. Nasıl oldu da güvercinci Juan'dan şüphelendiniz amiral? Aslında basit bir akıl yürütmeyle diyebiliriz Haşmet Nahap.
Barbarossa'ya haber uçurulacaksa eğer bunu yapan kişinin kuşlarla alakalı biri olması gerektiğini düşündüm sadece. Şerefine doğru ya. Şerefinizi aşmayın abi. Haber demişken Strozzi'ye gönderdiğin Şövalye Christopher topları alabilmiş mi Charles? En geç bu akşam alacak efendimiz. Güzel, güzel. Papa Hazretleri, Rodos şövalyeleri dururken neden bu Lazarus şövalyesini gönderdiğinizi öğrenebilir miyim? O benim için çok özel biri, amiral. Peki efendim sakıncası yoksa özelliğinin ne olduğunu sorsam size? Bunu şimdilik bilmesen daha iyi olur. Ama illa benden hikmetli bir söz duymak istiyorsan söyleyeyim amiral. Kitab-ı Mukaddes'te yazdığı gibi at savaş günü için hazır tutulur. Ama zafer sağlayan Tanrı'dır. Amin. Bizimle baş edemeyeceğini anlayınca topçu başı mı oldun? Barbarossa. Papanın köpeği olmaktan evladır. Demek daha evvelden tanışıyordunuz. Evet. Tilimsan Muharebesi'nde arkasına bile bakmadan kaçan Lazarus şövalyelerindendi kendisi. Kumandan, sizi temin ederim bu adamları ben çağırmadım. Sus Strozzi! Şarken'e karşı gelmenin bedelini ödeyeceksin. Ama önce bu iki adamın yakalanmasını istiyorum. Onların akıbetini ben belirleyeceğim. Ha bu arada Tilimsan demişken... abin Oruç'u bir sene sonra orada biz öldürmüştük değil mi? Abimin adına ağzına alma. Tutuklayın! Aydın! Aydın! Kardeşim! Veba. Geri çekilin. Bu adamda veba var. Ah yaşlılık. Bütün dişlerim çürüdü gitti. Biliyor musun? Bence gençliğe yaşlılıktan daha çok hürmet göstermek lazım. Senin dişlerin yaşlılıktan çürümedi Lorenzo. Fazla içkiden çürüdü. O yüzden böyle hikmetli laflar etmeyi bırak. Sana hiç yakışmıyor. Marcelo bana bir içki ver. Tabii ki Signor Camilo.
Hey Camilo, bugün hiç neşen yok. Yoksa Siena'dan borçlarını tahsil edemeden mi döndün? O lanet şehre giremedim bile. Giremediniz mi? Niçin? Askerler bütün kapıları kapatmıştı. Söylentilere göre meşhur korsan Barbarossa şehre gelmiş. Yanında da Aydın adında bir reisi varmış. He, demek haydut herifler kaçamasınlar diye şehrin kapılarını kapattılar. Hayır Lorenzo. Dük Strozzi hastalık yayılmasın diye şehri karantinaya almış. Giriş çıkışları yasaklamış. Meğer korsanlar vebalıymış. Kara ölüm ha? Peki? Ne olmuş o iki korsana? Ölmüşler mi? Ne bileyim ben. Vebayı duyunca arkama bile bakmadan kaçıp Venedik'e geldim. Ben çıkıp biraz hava alacağım Lorenzo. Vebayı duyunca bakıyorum da fena oldun. Dayan kardeşim. Dayan Aydın'ım. Dayan kardeşim. Hususi hekimim Zavatera'ya haber verdim Barbarossa. Arkadaşınızı kurtarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yapacaksın kardeşim. Nereye? Strozzi! Strozzi! Ne halt edersin? Üzgünüm Barbarossa. Seni de arkadaşınla birlikte tecrit etmem lazım. Şehrime vebayı bulaştırmanıza izin veremem. Strozzi! Beni dinle! Strozzi! Ya Rabbi, enni mağlubun fentasir. Rabbime şükürler olsun. Dayan kardeşim, ölmene müsaade etmeyeceğim. Dayan. 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 Dayan kardeşim. Melek Sima canım. Lebi mercanım. Güzel yüzlü. Afeti devranım. Ah efendim,
Sizi düşünmeden geçen ne bir günüm. Kahveniz hanımım. Getir Nigar, getir. Yine paşanın ağzından mektup mu yazıyorsunuz yoksa? Başka çarem mi var Nigar? Şu mektuplarda olmasa Şükufet dünyada kemankeşin kendisine aşık olduğuna inanmaz. Evet ama ya paşa sizin yazdığınızı öğrenirse? En nihayetinde kız bir gün paşaya mektuplardan bahsedecektir. Şükufe'ye tembih ettim. Mektuplardan sakın paşaya konuşma. Çok utanır dedim. Nihayetinde öğrenirse de iş işten zaten geçmiş. Nikah çoktan kıyılmış olur. Hadi inşallah. İnşallah. Gitti mi tersaneye paşa? Evet, Müneccimbaşı Kamil Efendi de oraya gidecekmiş. Güzel. Bu zahişenin doğru çıkarıldığına emin misin Kamil Efendi? En az 3 defa murakabe ettim paşam. Hanımın seciyesi için hafif meşrep, müstehsi ve kindar demişsin. Öyle çıktı efendim. Müktezai seciyesi itibariyle zevceliğe münasip olmadığı gibi istediği saadet kötü bir yoldan gelse dahi ona sahip olmak için yolundan sapmaya teşnedir. Maalesef doğru Paşa Hazretleri. Bu hanımla değil izdivaç yapmak, insan yolda görse yolunu değiştirmeli. Haddi zatında sizi üzmemek maksadıyla birçok şeyi de yazamadım. Söyle. Zira üzeceğin kadar üzdün. Böyle kimseler vesvese ve desiseyle iş yaparlar. Yaptıkları işler yıkıp bozmak nevinden olduğu için karşısındaki insanda büyük zararlara sebebiyet verebilirler. Aman paşam, siz olun, bu hanımdan uzak durun. Yazık ki bu zahişene itibar etmeyeceğim Kamil Efendi. Zira Seyyare Hanım'ın böyle biri olduğuna inanmıyorum. Yıldızlar bu kez sana yalan söylemiş. Buyur. On 17, 18, 19, 20. 20 çuval buğday. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nazife sen misin hanım? Evet buyurun. Bu efendi senden şikayetçi oldu. Parasını verdiği halde mallarını göndermemişsin. Ne malı? Siz de kimsiniz? Mumcuzade Osman. Beyazıt'taki mumhaneme bir sandık bal mumu gelecekti. Bir hafta oldu hala gelmedi. Olmaz öyle şey. Ambarımızdaki her şey tahdidi kayıttadır. Bakın o vakit. Buyurun. Bakın. Burada işte 4 gün evvel göndermişiz. Göndermişsin ama biz almadık. Yalan mı söylüyorum yani? Estağfurullah. Ben malınıza ne olduğunu tetkik edip size bilgi vereceğim. Eğer bir zararınız varsa ben karşılarım. İyi edersin. Siz Hamal Murat'ta birlikte çalışıyorsunuz değil mi Nazife abi? Doğrudur.
Ama Murat vukuatlıdır. Dikkat edesin. Vukuat mı? Ne vukuatı? Bir keresinde yolu uzatarak mal sahibinden fazla para istediği için Ketuda'dan ceza yemişti. Bu sandığın kaybolması da onun marifeti olsa gerek. Oh. Şu dükkanın haline bak. Allah'ın cezası madrabas herif. Selamünaleyküm babaanne. Acıkmışsındır diye sana yiyecek bir şeyler getirdik. Allah razı olsun ama hiçbir şey yiyecek vaziyette değilim. Niye? Ne oldu ki? Şu tezgahların bugün bitmiş olması gerekirdi. Marangoz olacak adam işi yarım bırakıp kaçtı. Üstelik paranın yarısını da peşin ödemiştim. Nasıl kaçtı? Sebep? Mühim bir vaziyet çıkmış, memleketine gitmesi gerekirmiş. Olur mu öyle şey be? Kimdir nedir bu herif? Nerede bulurum? Söyle bakayım. Aman boş ver. Başka birini buluruz, uğraşma şimdi. Ya sen söyle bir hele. İsmi Şefik. Nerede oturur bilmem. Arada bir yukarıda bir tiryaki kahvesi var. Oraya dinlenmeye giderdi. Selamünaleyküm Nazife bacı. Bak sana ne aldım. Neredesin sen sabahtan beri? Çarşıda dolanıyordum. Bir şey mi oldu? Neden bana Ketüda'dan ceza yediğini söylemedin? Hı? Yolu dolandırıp adamlardan fazladan para istemişsin. Nereden işittin sen bunu? Nereden işittiysem işittim. Bana cevap ver. Neden söylemedin? Eskiden olmuş bir şey. Söylemem mi lazımdı? Sana itimat edip gece ambarımı emanet ediyorsam, bir de yatacak yer veriyorsam evet. Haddini aşıyorsun Nazife bacı. Laflarına dikkat et. Asıl sen dikkat et. Mumcuzade Osman Efendi'ye gitmesi lazım gelen bal mumu sandıkları gitmemiş. Adam bugün zaptiyeyle gelip benden hesap sordu. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Nerede bal mumu sandığı? Ne bileyim ben. Ha bir de zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun öyle mi? Bu malların teslim mesuliyeti sende değil mi? Hamallarım 4 gün evvel teslim etti onun sandığını. Dükkanında kaybolmuşsa benim suçum mu? Bak Murat. Bizimle çalışman için ablamı zar zor ikna ettim. Sana güvendim, itimat ettim. Ha Allah var. Sen de benim yüzümü bir günden bir güne kara çıkarmadın. Lakin o sandığın akıbetini öğrenmez. Yahut bana getirmezsen o zaman seninle mesaimiz biter. Tamam. Getireceğim. Şeytanın oğlu Barbarossa. Sen ve arkadaşın cehennemde yanarsınız umarım. Gezginlerin ve savaşçıların koruyucusu. Adını şerefle taşıdığım Aziz Christopher. İsa Mesih küçük bir çocukken nehirden geçirip koruduğun gibi beni de bu vebadan. Affedersiniz komutan Christopher. Barbarossa ve arkadaşını tecrit ettiğimizi söylemeye geldim. Her ihtimale karşı şehre giriş çıkışları da kapattırdık. Şu anda her şey kontrolüm altında. Sana inanmıyorum Strozzi. Barbarossa'yı önceden tanımasan bana topçu ustası diye yutturacaktın. Efendim size daha önce de açıklamaya çalıştım. Beni buna zorladılar. Topların arızalı olduğunu söylediğin gibi bu da yalan değil mi? Hayır. Hayır mı? Toplarımız çok eski. Ve gerçekten de bazılarında çatlaklar mevcut. Bunu size söylemeye cesaret edemediğim için Barbarossa'ya söylettirecektim. Papa'nın dostluğunu istiyor musun? Elbette.
O zaman yalanla olan dostluğunu bitireceksin. Tanrı şahidim olsun, doğru söylüyorum. Bana inanmıyorsanız gelip topları kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Göreceğim Strozzi. Göreceğim. Ne yapıyor? Buz istediler efendim. Zannedersem vebalın ateşini düşürmeye çalışıyorlar. Aç kapıyı. Ama efendim onlar vebalı. Aç dedim. Kahpe herif. Öldük mü kaldık mı diye bakmaya mı geldin? Size verdiğim sözü tutacağım. Christopher'a topların bozuk olduğu yalanını söyledim. Elbette bana inanmadı. Kendi gözüyle görmek istiyor. Başının çaresine bakarsın. Hayır. Bir başıma yapamam. Bana yardım etmelisin. Christopher'ı kandıracak bir yol olmalı. Aydın Akıncı reislerin içerisinde top döküm erbabı yegane reisimdir. Ama sen onu ölüme terk ettin. Vebanın bir çaresi olsa Siena'daki bütün hekimleri emrine amade ederdim, inan. Sen de biliyorsun ki bu beladan kurtulabilen çok az insan var. O vakit kurtulması için bir fırsat ver. İyi ama nasıl? Floransa'dan birini getirmeni istiyorum. Tez vakit. Hadi bakalım bir tecrübe edelim. İnşallah bir ısırıkta ölür. Evet. Aç bakalım. Haydi bismillah. Hadi. Hadi ısır şunu. Bin bir, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014. Başardınız üstad. Allah'ın izniyle hep birlikte başardık üstad. Hep birlikte. Evet. Bu iş tamam. Ne yapacağız şimdi? Şimdi farelerin yiyeceği ne kadar hububat varsa şehirde toplayacağız ve bu zehirle karıştıracağız ve sokakların muhtelif yerlerine serpeceğiz. Malatesta, döndün demek. Maalesef Prens Filbert'le sohbeti pek iyi geçmemiş. Şehre vebayı yaydığını kabul etmediği gibi aynı zamanda şehirden bir kişinin bile çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi. Tanrı'ya şükür ki derviş farelerin hakkından gelecek zehri yapmayı başardı. Bu harika bir haber. Sizi tebrik ederim derviş. O zaman bu farelerin artık hakkından gelelim. Farelerin sadece hakkından gelmeniz yetmez sevgili dostum. Şehirde ne kadar pireli ceset ve ölü fare varsa hepsini toplayıp gömmeniz icap eder. Malatesta, tüm adamlarını bu iş için görevlendirmeni istiyorum. Artık biz de surların takviyesi için çalışabiliriz değil mi Derviş Üstad? Elbette Michelangelo, elbette.
Prens. Malatesta. Şehirde neler olup bitiyor? Haberleri iyidir Filbert. Süleyman'ın adamları bizi daha çok uğraştıracağı benziyor. Ne oldu? Derviş diye bir herif var. Fareleri öldürmek için gerekli olan zehri yapmayı başardı. Pek yakında tüm vebayı ortadan kaldıracaklar. Hem bu da yetmezmiş gibi Barbarossa Yüce İsa'nın kutsal kefenini alıp Dük Strozzi'ye gitti. Barbarossa mı dedin? Evet, Süleyman'ın adamlarının başında Barbarossa var. Bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Aptal! Tanrım! Topları bana vermesin diye kefeni rüşvet olarak verecek. Durumu nasıl? Bir parça da olsa ateşi düştü. Söylediğin gibi. Floransa'daki adamına haber gönderdim. Umarım artık bana yardım edersin. Christopher topları görmek istiyor. Yeni olduklarını görürse yalanım ortaya çıkar. Topların hepsi mi yeni? Hayır. İkisi oldukça eski. Şimdi beni iyi dinle. Eğer bahtımız yaver giderse Christopher'ı kandırabiliriz. Beyler, şimdi zannımca şu burçlardaki tabyaları yıldız şeklinde değiştirmeniz icap eder. Mevcut haliyle takviye etmek daha doğru olmaz mı derviş? Michelangelo ile aynı fikirdeyim. Bunları yapmak çok uzun zaman alır derviş. Elbette. Elbette uzun sürer. Lakin şu sivri kısımlara elinizdeki topları yerleştirdiğinizde bütün cephelerden gelecek düşmanı ateş hattına alırsınız. Böylelikle düşman burçlara yaklaşmadan bertaraf olur. Evet, makul görünüyor. Maalesef Siena'dan kötü haberler var. Strozzi topları vermiş mi yoksa? Henüz değil. Fakat Aydın Reis Ne olmuş? Aydın Reis'e ne olmuş? veba. Veba mı? Tüccar Camillo bunları anlattıktan sonra Barbarossa ve Aydın'ın ölü paramediklerini bilmediğini söyledi. Çok korktuğu için Venedik'e dönmüş hemen. Tanrı korusun ama biz burada konuşurken onlar çoktan ölmüş olabilirler Bayan Luna. Bir tüccar bozuntusunun laflarına mı inanıyorsun? Adım kadar eminim. Söylediği hiçbir laf doğru değil. Ayrıca Barbarossa ve adamları Siena'ya değil, Floransa'ya gittiler. Evet ama orada başlarına ne geldiğini bilmiyoruz. Belki bir sebepten ötürü Siena'ya geçmek durumunda kalmış olabilirler. Doğru söylüyor sahip. Bayan Luna. İzin verin oraya gidip durumu öğreneyim. Türkleri bu kadar sevdiğini bilmiyordum Marcella. Ben sadece... Camilla'nın söyledikleri doğruysa Siena'ya giremezsin. O yüzden sen burada kalıyorsun. Ama Dük Strozzi benim geldiğimi duyunca kapıları açacaktır. Bergaş, arabamı hazırla. Siena'ya gidiyoruz. Emredersiniz sahip. Kolay gelsin efendi. Sağ olun. Marangoz Şefik buralarda mı? Şurada oturuyor. Sağ olsun.
Maşallah Şefik. Sendeki keyif beylerde yok vallahi. Ha. Hayırdır? Tanıyor muyum ben seni? Sen beni tanımazsın da babaannemi tanırsın. Kuyumhanedeki işini yarım bırakıp kaçmışsın. Hani sen memleketine gidiyordun? Keyfimin kahyası mısın be? Canım istemedi, bıraktım. Dükkana gidip işini bitireceksin, anladın mı? Ben sana anlatamadım galiba derdim, değil mi? Ya bu işi bitirirsin ya da bu kahvehanedeki bütün çanakları başında paralarım. Anladın mı? Yaparsam marangozluk ettirmezler bu şehirde bana. Yapamam efendi. Ne diyorsun sen be? Kim yaptırmaz? Şahsı var sultan. Babaannenin işini bırakmam için bir sürü tehdit savurdu bana. Ben kimim ki? Koskoca Ayaz Paşa'nın bacısına karşı geleyim. Nigar, Efendim hanımım? niye gelmiş bu gene? Bilmiyorum vallahi. Ona mı yaptın kahveyi? Evet hanımım. Sakın içsin. Götür geri. Hoş geldiniz Seyyare Hanım. Hoş bulduk. Niçin bir şey ikram etmediler size? Lüzum yok, sağ olun. Otursaydınız. Sağ olun, gerek yok. Hayırdır inşallah. İskelede bir sıkıntı mı çıktı? Hiçbir sıkıntı yok, çok şükür. Ben buraya sizinle daha mühim bir meseleyi görüşmeye geldim. Neymiş o mesele? Oğlumuz. Kemankeş Paşa bana izdivaç teklif etti. Biliyorum. Biliyor musunuz? Evet, haberim var. Esasen buraya gelmeniz iyi oldu. Ben de bir fırsatını bulup bunu sizinle konuşmak istiyordum. Evvel siz beni bir dinleyin. Hayır. Esas siz dinleyin. Ne yaptınız da oğlumu bu kadar büyük bir tesir altına aldınız? Tasavvur bile edemiyorum. Ama bu izdivaç mümkün değil. Çünkü oğlum Ayaz Paşa'nın kızı Şüküfe ile evlenecek. Oğlunuzun bundan haberi yok herhalde. Bana izdivaç teklif ettiğine göre. Kemankeş Paşa tez zamanda ne büyük bir hata ettiğini anlayacak. Ben lafı hiç evirip çevirmeyeceğim. Siz ne paşaya ne ailemize münasipsiniz. Onun için bu işin peşini bırakın. Siz bu nasihatleri oğlunuza verin bence. Kendisinden mütemadiyen kaçmama ve teklifini defalarca reddetmeme rağmen peşimi bırakmıyor. Nasıl? Siz paşayla... Hayır. İzdivaç falan istemiyorum. Ne oğlunuzla ne de başka biriyle. Eğer oğlunuzu bu yoldan çevirmezseniz hiç yapmak istemediğim bir şey yapmak mecburiyetinde kalacağım. Neymiş o? Ayaz Paşa ile konuşmak. Hiçbir baba önüne gelen kadına mavi boncuk dağıtan bir adamla kızına nikahlamak istemez. Değil mi? Hayır. Hayır, bunu yapamazsın.
Tecrübe etmesi bedava. Haber bekliyor olacağım. Aç kapıyı. Yasak, giremezsin. Aç! Derviş. Şükürler olsun yetişti. Vaziyeti nasıl? Hep böyle baygın. Ateşini düşürmeye çalışmaktayım. Zor nefes alıyor. Doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun şimdi anlayacağız. Strozzi. Baş topçum Cirolama bütün topları tek tek inceleyecek. Yalan söylemediğimi göreceksiniz. Bu iyi görünmüyor kumandan. Diğerine bak. Bu da aynı. İlk patlamada şişip yarılabilir. Yüce İsa. Diğerine bak. Dük Strozzi. Efendim, derhal saraya girmeniz gerekiyor. Ne oldu binbaşı? Barbarossa'nın da vebaya yakalandığı anlaşıldı. Hastalık bütün şehre yayılıyor. Doktorunuz Paolo acilen tecrit edilmeniz gerektiğini söyledi. Sen istersen devam et Christopher. Benim bu topların başında ölmeye hiç niyetim yok. Şehrin dışındaki çadırımda bekleyeceğim. 5 gün içinde 10 yeni top döktürüp vereceksin bana Strozzi. Yoksa seni vebadan önce ben öldürürüm. Yürü Cirolama. Vücudunda kangren başlamamış. Kurtulacak mı derviş? Heh? Allah aşkına bir kelam et. Bir şey de. Tanrı'ya şükür yaşıyorsun. Luna, senin ne işin var burada? Bir iş için Salim ben ailesinin yanına konuşmaya gelmiştim. Dükstörüz'den burada olduğunuzu öğrendim. Christopher numaranı yuttu Barbarossa. Şu anda şehirde veba olduğunu zannediyor. Ama yeni topları 5 gün içerisinde istedi. Derdimiz bu değil. Evvel Aydın'ı bir ayağa kaldıralım. Allah'tan kangren başlamamış. Vücudundaki kan devranı da gayet iyi. Bu durumda mukavemetini arttırırsak Allah'ın izniyle ayağa kaldırma imkanımız olur. Ne bekleriz o vakit? Ne lazım gelirse yapalım. Ben otlardan bir bal şerbeti yapıp içireceğim. Lakin bu hastalığın ilacı benim ilmimde değil Hayrettin.
Kimin ilminde? Rahmetli İbn Sina'nın. Onun kitabı El Kanun fet Tıb'da bir ilaç var. Meşhur hekim Avicena'nın kitabı Kanon Mediciana'dan bahsediyorsunuz. Siz ona Avicenna dersiniz. İbn Sina'nın bundan 500 yıl önce İsfahan'da veba salgınında ilacını kullandı. Bir kısım hastaya iyi geldi. Lakin bunu herkes bilmez. Bu kitabın bir nüshası da sultanımızda. Senin İstanbul'a gidip o kitabı getirmen icap eder. Ama gidip gelmesi bir hafta sürer. Başka bir nüshası yok mu bunun? Var. Toledo Mütercim Okulu'nda çevirisi yapılmış. Latince bir nüshası Milano Dükü Francesco Sforza'da. Sen nereden bilirsin? Çünkü Dük'e kitabı ben sattım. Güzel o vakit. Geri de alabilirsin. Kitabı 500 florine satmıştım. 1000 florinlik bir elmasla işimizi görebiliriz. Bu iyi haber. O halde ne beklersiniz? Bir an önce yola koyulun. Bulmuşsun. Neredeymiş? Nasıl buldun? Yanlışlıkla Tuzcu Hanım da bir dükkana götürmüşler. Adam nasıl olsa gelip alırlar diye beklemiş. Hay Allah. Ben de sandım ki Hırsızlık ettiğimi düşünüp çıngar çıkardın. yok. Öyle değil aslında. Nafile inkardan gelmem. Ablan da her fırsatta haramzade deyip duruyordu. Gözünüzde her şey olabilirim. Ama hırsız değilim. Olmadığını biliyorum Murat. Bak, bir anlık öfkeyle nefsime yenik düşüp sana yakışıksız laflar ettim, farkındayım. Affet beni. Aramızdaki itimat bozuldu bir kere. İstesen de seninle çalışmam artık. Murat. Buyur. Sabah gelirken sana almıştım. Üstümde kalmasın. Elma akidesi. Ay ben nasıl düşünemedim bu Şahsıvar'ın böyle bir halt yiyeceğini? Sen kiminle uğraşıyorsun, farkında değilsin derken meğer işkembeyi Kübra'dan sallamıyormuş. Çiçek Hanım üzülme. Burası koskoca payitaht değil mi? Biz de başka marangoz buluruz. Ay doğru söylersin Velariye. Çirkefe taş atıp üstümüzü kirletmeyelim bir de. Orada durun bakalım be. Bak bunun önünü almazsan kadın senin başına daha çok fenalık açar. Bak bakayım bana sen. Biz kavuktan mı çıktık? Hı? Çıkmadık. Barbaroslarla uğraşmak neymiş gösteririm ben onlara şimdi. Torunum, işi hasebe nesebe dökme şimdi. Büyüklükse mesele büyüklük bizde kalsın. Olmaz öyle şey babaanne. Ben marangozdan dükkanın yerini de öğrendim zaten. Bir gidip kulağını çekeyim ben en iyisi. Dur torun, dur. Bu benim meselem. Ben gider konuşurum. Babaanne. Karışma. Ben konağa gidiyorum Nedim. Dükkan size emanet. Dur bakalım Şahsuvar. Seninle konuşacaklarımız var. Kusura bakma vaktim yok.
Marangozu senin tehdit ettiğini bilirim. Kendi düşen ağlamaz Hatice kadın. Ben seni ikaz etmiştim. Ne yapacaksın? Memlekette gücümle marangozu tehdit edip kaçıracak mısın? Yok, yok lüzum yok. Herkese bir misal yetiyor. Bakıyorum başkalarına karşı pek şiddetperver, kendi nefsine bilakis müsahalekarsın. Hiç mi utanmıyorsun yaptıklarından? Niçin utanacakmışım? Ha? Seninle evvelden bir irtibatım, sana karşı bir muhabbetim, sana karşı bir mecburiyetim mi var? O halde ne diye uğraşırsın benimle? Çünkü buraya ait değilsin. Ne sen ne de sülalen. Sizin gibiler bu güzelim payitahta ancak musibet getirir. Bak ben senin yerinde olsam pılımı pırtımı toplar, Cezayir'miş de o her ne menemse oraya dönerdim. Bu humbaranın fitilini sen ateşledin Şahsuvar. Lakin patlamadan korkup arkamı bakmadan kaçacak insan değilim. Zulmün artsın. Artsın ki elimden tez zeval bulasın. Niçin bu patikadan gideriz? Suratımızı kesmekte. Sforza'nın kalesine giden en kestirme yol burası Barbaros. Bana güven. Bir emniyeti yok. Vaktinde gidip gelemezsek. Aydın Reis için endişelenmeni anlıyorum. Ama sakin ol biraz. Yetişeceğiz. Luna. 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 İyi misin?